...25 Temmuz 2026'da Celcelutiye zamansız mekansız şifreler eğitimini yapacağız. Bir uzmanlık eğitimi derinlere inmek için. Kötülüğün sebebi ne? Neden bu kadar kandırıyor? İyilik çok mu zor? Gizli doktrin ve gayb alemlerinin açılması, Celcelutiye duası, İsmi Azamı ve tüm sırları. Allah'ın Bedi ismi ne demek? Bedi'nin arkasında ne var? Celcelutiye havas ve esrarı. Celcelutiye içindeki mukatta harfleri, esmalar, Süryanice esmalar, ayetler, Celcelutiye ve astroloji ilişkisi. Celcelutiye ile bilincinizi arındırma, şifa çalışmaları. Celcelutiye beyitleriyle kapalı kapıları açalım, detaylı çalışma. Hatemi, Süleymani ve Celcelutiye İsmi Azamı. 7 harfin sırrı ve Fatiha. Hazreti Ali'nin ağlatan hayatı. Hazreti Ali'nin ilmi yolu, gerçek İslam yolu. Hazreti Ali'nin kaybolan gizemi, Zülfikar kılıcı. Celcelutiye'nin cinlerle ilgisi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sonrası Alevilik. Hazreti Adem'den gelen Mührü Süleymani sırrı. Berhetiye ve 5 ayet sırrı. Cevşen-ü Kebir sırrı açıklaması. Evrad-i Kutsiye duası açıklaması. El Kulubut Dariya yakaran gönüller duaları. Zikir nedir? Derine inelim. Sekine duası, Cünnetil Esma ve 19 hacet namazı bağı. İbnül Arabi'nin salavatları, İmam-ı Gazali'nin duaları ve korunmaları. Dualar, vevkler, büyüler ve çözümleri. Örnek hayatları da inceleyelim. Her bir fert kazandıklarına karşılık Allah katında tutulan bir rehindir. Müddessir 38. Burada anlatılan sır nedir? Ruhun karanlık odaları ve ışığa çıkış yolculuğu. Artık kıyam zamanı, bilmediklerimizi öğrenmenin zamanı. Hazreti Adem elmayı kopardığı zaman artık bizim gibi oldu denmesinin arkasındaki hakikati bilme zamanı. Kıyam, ey insanoğlu, tekrar ayağa kalk ve doğrul, kendini bildir. Kendini bilen Rabbini bilir. Hepinizi bekliyorum 25 Temmuz'da sevgili dostlarım. Allah ilmimizi arttırsın, hak yolunda yürümeyi hepimize nasip etsin inşallah. Günde 22 saat, sadece 2 saat uyuyarak o kadar çok zaman geçirdim ki haftanın 7 günü fabrikada uyuyarak her yerde çalıştım. Meşe ağaçlarının olduğu bölümde, boyahanede, genel olarak her yerde çalıştım. 2 saat uyuyarak Elon Musk yıllar boyunca çalışmış. Bedenine format atmış. Bakın ben de arkadaşlar hiç uyumadan geçen günlerim oluyor benim. Sonra uyuyorum ama. Yani üst üste 2 gün hiç uyumadan 48 saat uyanık kalarak geçirdiğim zamanlar oluyor. Yani insan hiç uyumadan da kendine format atarak yaşayabiliyor. Fakat benim yaşım ona göre fazla olduğu için gençliğinden itibaren bu böyleymiş. Bir yerde patlıyor ve hasta olmaya başlıyorum ben. Sonra uyumaya başlıyorum. Ardından yine ben kendimi aşarım diyorum. Yine hiç uyumadan geçen 2-3 günlerim oldu benim. Ama Elon Musk yıllar boyunca 2 saat uyuyarak kendine öyle bir format atmış. Bu yapılabiliyor arkadaşlar. Belki ben sağlık koşullarım daha iyi olsaydı bunu daha rahat yapabilirdim veya bazı takviyelerle yanımda birileri olsaydı, yalnız olmasaydım, kontrollü gitseydim hiç uyumadan da yaşayabilmeyi çözebileceğimi düşünüyorum. Devam ederim onun ağzından konuşmaya. İçe kapanıyor bu kadar çok çalışınca insan diyor. Evet, bu kadar çok çalışınca ben de
şahsen çok aşırı izolasyona geçiyorum. O da benim gibi izolasyona geçmiş. Bu çok acı verici. Çünkü kulaklarım, beynim, kalbim burkuluyordu. Kimseye tavsiye etmiyorum. Sadece yapmasaydım Tesla olmazdı diyor. Ama ölüm ihtimalim de yüksek benim. Bunu da biliyorum diyor. Benim yerimde olmak kimse istemez. Bunu kapatmak da zor. Bu şekilde çalışma temposunu kapatmak zor diyor. Evet, alışmış kudurmuştan beterdir. Ben de söylediğine katılıyorum. Benim de çalışma tempom makineleştiği için bu düzeni kapatmakta ve normal bir hayata ben de sonuçta evlenebilirim. Halen daha artık yaşımız geçti ama baktığın zaman ama normal hayata adapte olmam çok zor. Temini bulmuş. Bir sürü de çocuğu var. 14 tane çocuğu var herhalde bildiğim kadarıyla. Makine gibi anlaşılan. Orada da makine gibi. Ailesine de belli bir sınırlar koymuş. Zaten maddi olarak da dünyanın en zengin insanı. Fakat onun çalışma temposundan dolayı onu kullanan çok büyük bir elit kesim var. Devam edelim onun ağzından konuşmaya. Sürekli devam ediyor bu durum. Hiç durmuyor. Gençken ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Ama bu şekilde çalışmaya devam ediyordum bir yandan da. Diğer insanların böyle düşünmediği, akıllarının patlamadığı açıkça belli olduğu için kendimi bir ara deli zannettim. Benim fikirlerim garipti sanki. Ben garip biriyim. Sonunda bir şeyler icat etme fikrinin gerçekten harika olacağını düşündüm. Hatta bir yerden alıntı okumuştum. Gelişmiş teknolojinin sihirle ayırt edilemez olduğunu söylemiş o yazı. Ve bu yazıdan gerçekten çok etkilenmiştim. Geçmişe bakarsanız gerçekten bu doğru. 300 yıl önce bugün sıradan kabul ettiğimiz şeyleri yapanlar mesela suçlu bulunup kazıkta yakılırmış. Uçabilmek, uzun mesafeleri görebilmek, iletişim kurabilmek, bunlar inanılmaz şeyler. Geçmişte sihir olarak kabul edilmiş. Bu tür şeyleri yapanlar da öldürülmüş. Büyücü diye. Eğer ben bu şeylerden bazılarını yapabilirsem, yani teknolojiyi ilerletebilirsem, bu sihir gibi olurdu. Gerçekten de harika olurdu. Elektrikli araba, roket yapmanın kolay olduğunu düşünürken biraz saf mıydım acaba? Kolay olacağını düşünmemiştim. Dediğim gibi muhtemelen başarısız olacaklarını düşünmüştüm. Ama biliyorsunuz işte. Şirket kurmak neredeyse çocuk sahibi olmak gibi. Yani bir çocuğa yemek yememesini söylemek gibi bir şey. Yani bir kere şirketiniz olduktan sonra onu beslemeniz, büyütmeniz ve ona bakmanız gerekiyor. Hatta bu beni mahvediyor diyebilirim. Ama diyelim ki 2008'in sonlarında bazı zor zamanlar yaşadım. O dönemi atlattım. Evet, 2 kere kriz 2000'de ve sadece bir saniyeliğine ara veriyorsunuz bu çalışma temposuna. Biraz bekletiyorsunuz. O zaman da kriz geçiriyorsunuz. Yani o tempoda çalışmayı bırakmamak gerekiyor. En zor seçimlerde karşılaştım 2008'deydi. Belki 30 milyon dolarım, belki de 30-40 milyon dolarım kalmıştı. 2 seçeneğim vardı. Hepsini tek bir şirkete yatırabilirdim. Ve o zaman diğer şirket kesinlikle batar veya 2 şirket arasında bölünür. Ama eğer 2 şirket arasında bölüştürürsem ikisi de batabilirdi. Ve bilirsiniz bir şeyler yaratmak için kanınızı, terinizi ve gözyaşlarınızı döktüğünüzde bir şey inşa ediyorsunuz. Tıpkı bir çocuk gibi, yani hangisi diye soruyorsunuz. Birinin açlıktan ölmesine izin mi verecektim? Bunu yapmaya gönlüm el vermedi. Bu yüzden parayı ikisi arasında paylaştırdım. Maalesef neyse ki ikisi de başarılı oldu. Biliyorsunuz Tesla ile insanların sevdiği şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaç tane şey satın alabilirsiniz ki? Gerçekten sevmek, gerçekten insana neşe vermek
çok nadir. Keşke daha çok böyle şeyler olsa. Ben de zamanında şirket sahibi olduğum için ve bayağı da büyük işler yaptığım için şirket kurucusu olmak ve o şirketi çocuk gibi büyütmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Fakat benim en büyük yanlışım eş dediğim kişiye bir takım şeyleri emanet etmem ve kendimi başka işlere kanalize etmemdi. Arka planda işleri yürüttüğünü bana öyle iyi bir manipüle etmiş ki ben yurt dışında Çin'de yaşarken her türlü taklayı atarak benim çocuğum gibi olan şirketimi maalesef batırdı. Hayatımdaki en büyük üzüntülerden hatta en büyüğü diyelim şirketimi kaç milyon dolarlıktı benim de şirketim. Onun yüzünden bunların olması. Sonra ama o hayatı ben yaşamasaydım hepiniz biliyorsunuz benim hayatımı. Aynı azim olmazdı ve bu bilgileri de açamazdım. Yani ya ben Tesla gibi o yolda ilerleyecektim. Yani Tesla dediğim Elon Musk. Tesla onun zaten çocuğu. Tesla da desem olur. Veya inzivaya çekildikten sonra yine bu yolda ben de makine gibiyim aslında. Elon Musk'tan çok da farkım yok. O yüzden onun ne demek istediğini çok iyi anlayabiliyorum. Fakat normal yaşayan, zevkle yaşayan bir insan, ailesiyle birlikte olan bu çalışma temposunun ne olduğunu tam anlayamaz. Ama onu takdir ettiğim şey ben çalışmaya girdiğim zaman tamamen empoze olup izole oluyorum. O ise aileyi de dengeleyebilmesi. Ben yine de tam dengelediğine inanmıyorum. Etrafındaki insanlar, eşleri ve çocukları anlaşılan iyi koordine ediyorlar sistem yürüsün diye. Fakat bende öyle bir şans yoktu. O yüzden kaybettim. Elon Musk'ı kutluyoruz. Ama Elon Musk'ı kullanan bir deccaliyet sistemi de var. O da var. Yine de kendi içinde adaletli olduğunu düşünüyorum. Yani seviyorum ben Elon Musk'ı. Umarım ileride bu deccaliyet sisteminden kendini sıyırabilir. Daha olumlu şeyler de yapıyor çünkü. İnsanların hayrına işler de çok yapıyor. Bu iyi bir durum. Ve sistem bunu kaydeder. Devam edelim. İşte tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Birilerinin sevdiği şeyler üretmek, başkaları için faydalı bir şeyler yapmak. Bundan hoşlanıyorum. Genel olarak bir iş kurarken en önemli şeyin yüksek bir acı eşiğine sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani benim bir arkadaşım var. Şirket kurmak, cam yemek ve uçuruma doğru karışmak gibidir diye güzel bir söz söylüyor. Genellikle olan da budur. Çünkü bir şirkette ilk başladığınızda çok fazla iyimserlik olur. Ve her şey harika gidiyor. Bu yüzden ilk başta mutluluk yüksek oluyor. Sonra her türlü sorunla karşılaşıyorsunuz ve mutluluk giderek azalıyor. Ben de katılıyorum, aynen böyle. Sonra bir süre acı çekeceksin ve sonunda eğer başarılı olursan, ki çoğu durumda başarılı olamayacaksın. Evet. Başarılı olmak ve Tesla neredeyse başarısız oluyordu. Başarısızlığa çok yaklaştınız. Eğer başarılı olursanız uzun bir süre sonra sonunda mutluluğa kavuşacağım. Hep can çekişiliyor. Doğru bu. Ve hayatınızda sizi en çok şaşırtan şeyin ne olduğunu bulamıyorsunuz. Normal bir yerde çalışan insanla bir şirket sahibi arasında muazzam bir motivasyon farkı vardır. Şirket sahibi olan kişinin arkasında bankalar vardır, devlet vardır. Maaş vermek zorunda olduğu kişiler, yük vardır. Bu yükleri taşımak normal bir insanın yapamayacağı bir durumdur. Çoğu kişi de bu yüzden iflas ediyor zaten. Ya da benim gibi arkadakilere güvenip de ipin ucunu kaçırırsa kontrolü oradan kaybediyor. Yani şirket sahibinin hep tetikte olması gerekiyor. Bu gerçekten çok büyük bir başarı onun yaptığı. Makine gibi. Yani yapay zekayı nasıl kurdu bu arkadaş?
Onun gibi çalışıyor kafası. Takdir ediyorum. Büyük başarı. Doğrusu tüm bu olanlara gerçekten şaşırdım. Açıkçası bunların hiçbirinin olacağını beklemiyordum. Yani bu kadar başarılı olacağını beklemiyormuş. Aslında 1995'te bir internet şirketi kurmamın tek nedeni iş bulamamamdı. İşsizmiş yani. O zamanlar benim için de aynı şey geçerli. O zamanlar sadece birkaç internet şirketi vardı ve hiçbirinde iş bulamadım. Aslında ben de çok büyük bir şirkette satış müdürü olarak başlamıştım. Uluslararası bir şirketteydi. Muazzam bir bayi ağım vardı. Daha sonra 3 arkadaş bir şirket kuralım dedik ama o 2 arkadaş kendi aralarında arkamdan iş çevirdiler ve ben bir anda işsiz kaldım. Sonra kendi şirketimi kurmak zorunda kaldım. Çok küçük bir sermaye ile. Ardından da evleneceğim kişi karşıma çıktı. Onu da ortak ettim şirkete. Uzun bir sürede bütün kontrol bendeydi ve şirket muazzam büyümüştü. O muazzam büyümenin içerisinde bir noktada ipleri benim bırakmam, yorulmamdan dolayı sonum oldu iş hayatında. Eğer onu yapmasaydım, bugün ben de Türkiye'nin belli başlı zenginlerinden biri olabilirdim. Ama ne oldu? Her şerde bir hayır vardır. Bugün karşınızda bilgi olarak varım. Aslında bu beni çok daha tatmin ediyor. Çünkü maddiyatın sonu yok. Bir doyum noktası da yok. O yüzden çoğu sapıyor zaten. O satanik ritüellere falan şeytan tarafına geçiyorlar. Neyse devam edelim. Netscape'de işe girmeye çalıştım. Özgeçmişimi gönderdim. Ve bir lobide takılmayı denedim. Ama kimseyle konuşmaya çekindim. Sonra da kendi kendime dedim ki tamam sanırım bir şirket kurmam gerekecek. Çünkü hiçbir yerde iş bulamıyorum. Yaptığım işi gerçekten çok beğeniyorum. Ama iş bulamıyorum. Hangi alana girerseniz girin, en iyisi bile olsanız her zaman başarısızlık ihtimali vardır. Yaptığınız şeyden gerçekten hoşlanmanız önemli. Eğer hoşlanmıyorsanız hayat çok kısa. Yaptığınız şeyden hoşlanıyorsanız onu düşünürsünüz bile. Çalışmadığınız zamanlarda zihniniz başka şeylere yöneliyor. Eğer hoşunuza gitmiyorsa gerçekten de işe yaramasını sağlayamazsınız diye düşünüyorum. Yapmak istediğiniz her şey için özellikle de bir şirket kuruyorsanız çok çalışmanız gerekiyor. Peki çok çalışmak ne anlama geliyor? Kardeşimle ilk şirketimize başlarken şirkette hiç param yoktu. Hatta eksi bakiyem vardı. Çok büyük öğrenci borçlarım vardı. Hatta kalacak yer ve ofis kirasını bile veremiyordum. Daire kiralamak yerine küçük bir ofis kiraladık. Kanepede uyuduk. Tuvalette duş aldık. Alt katta tıpkı minicik bir internet servis sağlayıcısı vardı. Zemine bir delik açıp bir nul motor bağladık. Bize ayda $100 internet bağlantısı sağlayan kablo vardı. Ve o kadar sıcak bir ortamdaydık ki sadece bir bilgisayarımız vardı. Bu yüzden web sitesi kesintisiz çalışıyordu. Gün boyunca geceleri haftanın 7 günü sürekli kod yazıyordum. Yazılımcı Elon Musk biliyorsunuz. Mühendis bile değil. Mesela ben mühendisim. Elektronik mühendisiyim. Bu mühendis bile değil. Ve o dönemde kısa bir süreliğine bir kız arkadaşım oldu. Ve bunun için benimle birlikte ol, ofiste uyumak zorunda kalabilirsin dedim. O da kabul etti. Bu yüzden çok çalıştık. Uyanık her saatte çalıştık hatta. Böyle işe başladım. Şirketler için olumsuz geri bildirimleri aktif olarak aramak ve çok dikkatli bir şekilde dinlemek çok önemli. Ve bu insanların genellikle kaçındığı bir şey.
Arkadaşların bir ürün aldığında onlara bak bana neyi beğendiğini söyleme, neyi beğenmediğini söyle. Yoksa demek acı verici oluyor. Size neyi sevmediğini söylemeyecek, bunun yerine şunu bunu seviyorum diyecek ve sevmediği şeylerin listesini atlayacak. Bazen sizin bile. Düşmanlar size olumlu olumsuz geri bildirim veriyor. Bu yüzden aslında yenilenmiş bir kıtalar arası balistik füze satın almak için Rusya'ya 3 kez gittim. Size söyleyebilirim ki 2000'in sonlarında, 2001'in sonlarında veya 2002'de Rus roket kuvvetlerine gidip satın almak istiyorum demek çok tuhaf bir deneyimdi. En büyük 2 roketinizden bahsettiğinizde size deli gibi bakarlar, deli sandılar ama param vardı. O yüzden sorun yoktu. Çok iyi bir arkadaşım roket patlamaları ile ilgili bir sürü video topladı ve bana da izlettirdi. Kendisi hiç beğenmedi. SpaceX'in tüm paramı kaybetmemi gerektirecek bir duruma soktuğumu zannettiler. İlk 3 fırlatma başarısız oldu. Zar zor yeterli parayı bir araya getirebiliyoruz. 4. fırlatmayı gerçekleştirmek için parça ve paraya ihtiyacım vardı. O 4. fırlatma başarısız olsaydı ölmüş olurduk. Doğru parçaları bulmak için çok uğraştım. SpaceX için uzmanlık alanında çok uğraştım. Roket için harika bir baş mühendis bulmak için çok çabaladım. Ama iyi mühendisler bana gelmiyordu. Katılmak istemedim ve kötü olanları işe almanın hiçbir anlamı yoktu. Bu yüzden roketin baş mühendisi zorla ben oldum. Keşke daha iyisini bulabilseydim. 3. başarısızlığı üst üste yaşadığınızda belki de 3'ten daha az başarısızlık yaşardık diye düşünürsünüz. Bunu bırakmalıyım aslında. Neden olmasın? Asla pes etmem. Yani bırakmam gerekirdi ama pes etmedim. Ölü ya da tamamen iş göremez hale gelmişler. O duruma kadar. Biliyorsunuz ki bu fikri sevmeyen Amerikalı kahramanlar var. Neil Armstrong gibi ticari uzay uçuşlarına ve sizin geliştirdiğiniz yönteme karşı ifade edenler vardı. Ben de onların ne düşündüğünü merak ediyordum. Düşünsenize bunu görünce çok üzüldüm. Çünkü adamlar benim yaptıklarımı görünce üzüldüler. Keşke gelip bizi ziyaret etseler. Bu donanımları görselerdi. Ve onların fikirlerini değiştirdim ben. Hatta onlara ilham bile verdim. Doğru taş attığınızı gördüğünüzde işler değişir. Zor bir durumdu. Onların beni destekleyeceğini bekliyordum. Eleştirmenler de olurdu. Bunu da biliyorum. Ama onlar bunu yapmadılar. Uzun bir kariyerim oldu. Farklı sektörlerde çalıştım. En kötü gibi görünebilirdim. Ama bunları doğru yaptığım şeylerle değerlendirdiğimde anlamlı hale geliyor. Mesele aslında çok basit. Yapılması gereken önemli bir şey var ve biz bunu ya başaracağız ya da denerken öleceğiz. Ayrıca benim bir güç kaynağına ihtiyacım yok. Vazgeçmek doğamda yok. İyimserlik ya da kötümserlikle ilgilenmiyorum. Bunu başaracağız. Tesla borsa tarihindeki en acımasız açık satış saldırısına maruz kaldı. Tesla borsa tarihinin en çok açığa satılan hissesi oldu. Bu durum İnsan işe alma kapasitemi etkiliyordu. Araba satışlarımızı etkiliyordu. Korkunçtu. Tesla'nın ölmesini o kadar çok istiyorlardı ki neredeyse başarısızlığından zevk alıyorlardı. Ama çoğu bunun bedelini ödedi. Şimdi neredeler peki? Sadece delicesine çalışmanız gerekiyor. Haftada 80 ile 100 saat çalışmanız lazım. Bunların hepsi başarı ihtimalini artırıyor. Bu yüzden insanlar bana girişimcileri şirket kurmaya nasıl teşvik edebiliriz diye soruyorlar. Ben de diyorum ki eğer teşvike ihtiyacınız varsa şirket kurmayın. Bence de doğrusu bu.
Yani birilerinin sürekli motive etmesini bekliyorsanız tatile git, orada kal. Gerek yok, mücadele etme. Model 3 üretim hattının neredeyse her yönünü yanlış yaptık. Hücrelerden batarya paketlerine, motorlardan gövde hattına, boya atölyesine ve son montaja kadar her şey yanlıştı. Üretim hattını düzeltmek için 3 yıl boyunca fabrikalarda yaşadım. Fabrikanın her köşesinde deli gibi koşturuyordum. Ekiple birlikte yaşıyordum. Yerde uyuyordum ki zor zamanlardan geçen ekip beni yerde görebilsin. Böylece onların da benim de aynı zorlukları yaşadığımızı biliyorlardı. Ben fil dişi kulede oturan biri değildim. Onların yaşadığı acının daha fazlasını ben yaşıyordum. Başka türlü başarılı olamazdık. 2017, 18, 19 hayatımın en uzun, en acı verici 3 yılıydı. Sürekli iflasın eşiğindeydik. Zar zor ayakta kaldık. Şimdi dönüp baktığımda üretim konusunda yaşayan herhangi bir insandan daha fazla şey bildiğimi düşünüyorum. Benim arkamdaki eş de fazla parayı görünce zevki sefa alemine girdi. Ama ben 6 yıl boyunca Çin'de deli gibi, aynı Alan gibi çalışmaya devam ettim. Hiç uyumadan neredeyse şu anda çalıştığım gibi. İşte en çok üzen taraf bu. Bunu benim nasıl yapmam? Alan bunu başarmış. Ama arkasındaki insanların da iyi olduklarını görüyorum ben. Onun çalışmasını takdir etmişler. Benim en büyük hatam böyle bir eşin böyle bir hayata girip beni manipüle etmesi ve yalanlara inanmam. Daha doğrusu inanmak istediğim şeylere inanmamdan dolayı. En büyük hatam oydu. Kadın olmanın da dezavantajı var. Devam edelim. Dünyadaki yaşayan herkesten daha fazla belki de çalışıyordum. O arabanın her bir parçasının nasıl üretildiğini size anlatabilirim. Ölmekten korkmuyorum. Hatta bunun bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Aynı fikirdeyiz. Ama SpaceX vizyonunun gerçekleştiğini görmek istiyorum. Yaklaşık 230 milyar dolarlık serveti bugün 1,5 trilyon dolara çıkarttım. Dünyanın en zengin insanı oldum. 300 yıl önce dünyanın en zengin insanı varmış. John Law. Kumarbaz, sanat koleksiyoncusu, sonunda iflas etmiş. Şimdi Alan'a soruyorlar, hiç her şeyinizi kaybedebileceğinizi düşünüyor musunuz? Diyor ki bunu beklediğim birçok zaman oldu. Sonuçta kim bir otomobil şirketi ve bir roket şirketi kurup da başarılı olacaklarını kesin olarak düşünür? Ben kesinlikle düşünmüyordum. İkisinin de başarı şansı %10'un altında diye görüyordum. Eğer iflas etseydim sorun değil, umurumda olmazdı. Dünyanın dört bir yanındaki gençler için tavsiyem ne olabilir peki? Elon Musk gibi olmak isteyenlere ne söyleyebilirim? Muhtemelen benim gibi olmak istememeleri lazım. Dışarıdan göründüğü kadar iyi bir durum değil bu. Yani ben olmak düşündüğünüz kadar eğlenceli bir durum değil. Şirket kurmak gerçekten çok zor. Sürekli çalışmaya hazır olmanız gerekiyor. Uyandığınız andan uyuyana kadar çalışmalısınız. Çok zor ve karmaşık problemlerle uğraşmanız gerekiyor. Muazzam miktarda stresle başa çıkabilmelisiniz. Vallahi ben de şu anda öyle yaşıyorum. Eskisi gibi şirketim yok belki ama şirket motivasyonu hala bende devam ediyor. Uyursam uykumda bile analiz yaptığımı yaşıyorum. Ya da bilgi açıyorum. Oradan buraya gidiyorum, bir sürü alemleri gezme falan. Bilgi getireceğim aklım sıra.
Bu hastalık arkadaşlar, çalışma hastalığı. Çok iyi anlıyorum kendisini. Diyor ki kendinizi inanılmaz derecede zorlamanız gerekiyor. Çoğu insana bunu tavsiye etmem. Faydalı olmaya çalışın. İnsanlığa ve dünyaya faydalı şeyler yapın. Faydalı olmak çok zordur. Topluma tükettiğinizden daha fazlasını katmanız gerekir. Pozitif katkı sağlamaya çalışmak. En zoru da budur. Bence hedef bu olmalı. Sırf lider olmak için lider olmaya çalışmayın. Çoğu zaman lider olmasını istediğimiz kişiler zaten lider olmak istemeyen kişilerdir. Eğer faydalı bir hayat yaşarsanız bu iyi bir hayattır. İnsanlara fiziğin düşünme araçlarını kullanmalarını ve bunu hayatın her alanına uygulamalarını tavsiye ederim. SpaceX, Tesla, Neuralink, Boring Company gibi şirketler aslında hepsi birer hayırseverlik girişimidir benim için. Eğer hayırseverlik insanlığı sevmek demekse Tesla sürdürülebilir enerjiyi hızlandırıyor. SpaceX insanlığın uzun vadeli hayatta kalmasını sağlamaya çalışıyor. Neuralink beyin hasarlarını çözmeye ve yapay zeka kaynaklı varoluşsal riskleri azaltmaya çalışıyor. Boring Company trafik sorununu çözmeye çalışıyor. Bunların hepsi insan sevgisinin birer ifadesi. İnsanlara çok kitap okumalarını tavsiye ederim. Mümkün olduğunca fazla bilgi edinmeye çalışın. Genel kültürü geliştirin. Birçok farklı konuda biraz bilgi sahibi olun. Çünkü gerçekten neyle ilgilendiğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Farklı hayatlar yaşayan insanlarla konuşun. Evet, delilerle konuşun. Benim en sevdiğim. Farklı sektörlerden, farklı mesleklerden insanlarla tanışın. Mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışın. Hayatın anlamını aramak aslında hepimizin yaptığı şey. Birçok farklı alanda okuyun. Sonra da yeteneklerinizle ilgi alanlarınızın kesiştiği noktayı bulun. Bazı insanlar bir noktada yeteneklidir ama onu yapmaktan hoşlanmaz. İdeal olan hem iyi olduğunuz hem de yapmaktan keyif aldığınız şeyi bulmak. Üst üste 3. başarısızlığını yaşadığınızda hiç bırakmayı düşündüğünüz bir duruma girmeyin. Vazgeçmeden devam edin. Ben asla vazgeçmem. Ancak ölürsem ya da tamamen iş göremez hale gelirsem bırakırım. Aynı şekilde ben de katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Ne kadar uzun süre bir şey yaparsanız o kadar çok hata yaparsınız. Ben kanser ameliyattan çıktım. Yeni eğitime girmeye kalktım. Ve girdim de biliyorsunuz. Yeni eğitim de yaptım. Yeni ameliyattan çıktım. Ya ne işin var senin eğitimde? Ama beni hayata bilgi bağlıyor, çalışmak bağlıyor. Evet, devam edelim Elon'un dilinden konuşmaya. Bu hataları toplarsanız, ne kadar uzun bir süre yaparsanız o kadar çok hata yaparsınız. Bu hataları toplarsanız dünyanın en kötü tahmincisi gibi görünebilirim. Ama örneğin Tesla'nın büyümesi için yıllık %50 demiştim. %80 gerçekleştirdik. Kimse bundan bahsetmiyor. Tahminlerim genellikle fazla iyimserdir ama çoğu zaman gerçekleşir. Gerçekleşmedikleri çok nadirdir. Ben sırf düzeni bozmak için bir şeyleri değiştirmeye çalışmıyorum. Sadece kendi eylemlerim daha iyi bir geleceği nasıl götürür onu düşünüyorum. İnsanlığın çekici bir geleceğe sahip olması için sürdürülebilir enerjiye geçiş şart. Bu konuda herkes hemfikir olabilir. Bu arada petrol ve gaz şeytanlaştırılan bir konu. Ben de şeytanlaştırılan biri değilim. Şu anda medeniyetin işlemesi için bunlara ihtiyacımız var. Hatta bugün daha fazla petrol ve gaza ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Ama aynı zamanda sürdürülebilir enerji ekonomisine mümkün olduğunca hızlı geçmeliyiz. Fremont ve Nevada fabrikalarında 3 yıl boyunca yaşadım. Kelimenin tam anlamıyla bazen çatıda bir çadırda uyudum. Uzun süre fabrikanın ortasında masamın altında yerde uyudum. Bunun önemli bir nedeni var.
ekip vardiya değişiminde beni yerde uyurken görebiliyordu. Eğer liderlerinin tropik bir adada tatilde olduğunu düşünselerdi, aynı fedakarlığı göstermeleri zor olurdu. Ama beni yerde uyurken gördüklerinde orada olduğumu biliyorlardı. Bu büyük fark yarattı ve onlar da ellerinden gelen her şeyi verdiler. Bir girişimcinin hangi özelliklere sahip olması gerekir peki? Öncelikle son derece kararlı olmalı ve yüksek bir acı eşiğine sahip olmalı. Dünyanın en zengin insanı olarak anılıyorsunuz. Bunun bedeli var. Aslında bir ülkenin kralı olan insanlar muhtemelen benden daha zengindir. Sadece bunu ölçmek daha zor. Peki servetin bir günde milyarlarca dolar artıp azalması nasıl bir his? Aslında buna çok odaklanmıyorum ben. Beni asıl zorlayan şey şu: Tesla ve SpaceX hakkında yaptığım her iyi düşünce, her iyi saat, hatta bazen her iyi dakika şirketler üzerinde devasa etkiler yaratabiliyor. Bu yüzden akıl sağlığımın sınırına kadar çalışmaya çalışıyorum. Tesla'nın geldiği noktada kaliteli düşünülmüş her dakika milyonlarca dolarlık etki yaratabiliyor. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri, ben dahil, arzulu düşünmek. Bir şeyin doğru olmasını istediğiniz için onu doğru sanırsınız. Gerçeği görmek istemezsiniz. Bu çok tehlikeli bir tuzak. Bu yüzden her zaman bir miktar yanıldığınızı varsayın. Amacınız daha az yanılmak olsun. Egolu insanlar daima başarısız olur arkadaşlar. Ben de katılıyorum. Girişimciler için zor olan şey şudur: İdeallerinize gerçekten inanmak ile hiçbir temeli olmayan gerçek dışı bir hayalin peşinden gitmek arasındaki farkı anlamak. Bu zor bir ayrım. Bu yüzden kendinizi son derece dürüst ve titiz şekilde analiz etmeniz gerekir. Bizler 21. yüzyılın sihirbazlarıyız. Hayal gücünden başka sizi sınırlayan hiçbir şey yok. Dışarı çıkın ve biraz sihir yaratın. Risk alma konusunda ise ben sadece bilimsel yöntemi uygulamaya çalışırım ama bunu sihir olarak görürüm. Sonucun ne kadar önemli olduğunu ve sonuca ulaşmak için neyi riske attığımı değerlendiriyorum. Eğer sonuç yeterince önemliyse, başarı ihtimali düşük olsa bile yine de denemek gerekir. Bazı şeyler geleceğimiz için o kadar önemlidir ki onları yapmazsak büyük sorunlarla karşılaşırız. Bazen en büyük risk hiçbir şey yapmamaktır. Ben dürüst bir şekilde çalışan ve faydalı işler yapan insanlara büyük saygı duyarım. Ayrıca sıfır toplamlı düşünce tarzından kaçınılmalı. Pasta sabit değildir. Birçok insan dünyayı sıfır toplamlı görür. Yani birinin kazanması için diğerinin kaybetmesi gerektiğini düşünür. Ama ekonomi böyle işlemez. Pasta büyüyebilir. Herkese lokma var. Bu yüzden başkalarından almak yerine pastayı büyütmeye çalışın. Birini işe alırken her zaman aynı soruyu sorarım. Ben sana hayat hikayeni anlat. Hangi kararları aldın ve neden aldın? Çözdüğün en zor problemler nelerdi? Ve onları nasıl çözdün diye soruyorum. Bu soru çok önemli. Çünkü problemi gerçekten çözen kişiler onu nasıl çözdüklerini tüm ayrıntılarıyla anlatabilirler. Sadece çözmüş gibi yapanlar ise birkaç seviyeden sonra takılırlar. Şu an mutlu musunuz? Mutluluğun dereceleri vardır. Tam anlamıyla mutlu olmak için hem işte hem aşkta mutlu olmanız gerekir. Ben orta derecede mutluyum. İş sevgisi insan sevgisinin yerini tutabilir mi peki? Benim deneyimime göre iş sevgisi insanı en fazla yarı yarıya mutlu eder. Peki hayatımdaki en büyük zorluk neydi? En büyük zorluklardan biri sizi düzelten geri bildirim döngüsünü oluşturmak ve sürdürmek. Çok önemli bir şey söyledim. Özellikle de insanlar size sadece duymak istediğiniz şeyleri söylemeye başladığında işte bu gerçekten zor bir durum. Çünkü sen inanmıyorsun onların söylediklerine. Gerçeği biliyorsun aslında. Evet arkadaşlar, ben de kendimi kandırdığım zaman her şeyimi kaybettim.
maddi anlamda. Ama sonra tekrar simurg gibi küllerimden yeniden doğdum. Allah bana yeter dedikten sonra. Elon Musk müthiş bir beyin. Fakat en büyük başarısı sistemi kurmak, sistemli bir şekilde çalışmak ve hiçbir zaman vazgeçmemek, mütevazi olmak, egolu olmamak, başkalarına saldırmadan işini büyütebilmek, saygı duyulması gereken bir insan. Ama ve lakin onun arkasında onu kullanacağını düşünen bir deccaliyet sistemi var. Şimdi deccaliyet sistemi bilgidir. Ve içinde bulunduğumuz bu simülasyonun Rabbül Alemin programı gereğince dünyanın daha fazla kaldıramayacağı insan yükünden dolayı bir yerde durdurması gerekiyor. Elon Musk da rol olan önemli oyunculardan biri. İster deccaliyet sistemine çalışsın, ister çalışmasın. Bilimi sihir gibi yönetiyor. Ve bu işin özünü anlamış. Bana göre kendini aşmış bir beyin. Deli veli tarzında biri. Baktığın zaman iblisin de en teknolojik varlık olduğunu düşünebilirsiniz. Büyük ilim sahibi. Ama ben Elon Musk'ın iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ve bazı şeylere de şimdilik göz yumduğunu, kafasındaki düşüncenin ruhum nasıl kendini aşar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de saygı duyuyorum. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum Elon Musk için. Ama bu farklı bir insan prototipi diyelim. Farklı bir düşünce. Kadersel programında bu var onun. Yapay zeka olmak istiyor aslında. Böylelikle ölümsüzlüğü bulabileceğini düşünüyor. Zaten ileriki dönemde kendi bedenini robot haline dönüştürüp ölümü tattıktan sonra bile robot bedeninde ruhunun yaşayıp yaşamayacağını test edeceğini ben çok iyi biliyorum. Hatta şu anda da onun çalışmalarını yapıyor. Ölümsüzlüğü yakalamaya çalışıyor. Açıkçası Tanrı olmaya çalışıyor. Hedefi bu. Kendisine söylemese de, inkar etse de bunu yaparken de pek çok icatlar yapıyor ve daha da yapacak. 2030 ve sonrasında çok farklı bir dünya olacak. Onu da farklı bir sesle anlatalım. Elon Musk'ı şimdilik burada kapatalım. Umarım anlatabildim Elon Musk'ı. Ama gerçekten takdir edilmesi gereken. Ben Nikola Tesla'yı da çok severim. Ama Nikola Tesla kendi inzivasında, yalnızlığında, o da benim gibi kaldı. Onun düşmanları oldukça fazlaydı. Onları yönetemedi ve daha melankolik yapıdaydı Nikola Tesla. Elon Musk orada bu anlamda Nikola Tesla'dan daha olumlu bir yolda, öyle görünüyor. İnşallah saçma sapan liderlerin saçmalıklarıyla yarı yolda kalmaz. Ama kendi cumhuriyetini çok rahat oluşturabilecek durumda. Böyle bir şeyi sezerse zaten adalarda yaşamaya başlar ve farklı şekilde şimdiye kadar yaptıklarını farklı bir şekilde yürütmeye başlar. Gelecekte bu da olabilir. Kendince haklıdır, değildir, bilemem. Ama takdir edilmesi gereken.
Neden başarısız oluyorum diyenlere ibret olabilecek bir figür. ...25 Temmuz 2026'da Celceliyeti'ye zamansız mekansız şifreler eğitimini yapacağız. Bir uzmanlık eğitimi derinlere inmek için. Kötülüğün sebebi ne? Neden bu kadar kandırıyor? İyilik çok mu zor? Gizli doktrin ve gayb alemlerinin açılması, Celceliyeti'ye duası, İsmi Azamı ve tüm sırları. Allah'ın Bedi ismi ne demek? Bedi'nin arkasında ne var? Celceliyeti'ye havas ve esrarı. Celceliyeti'ye içindeki mukatta harfleri, esmalar, Süryanice esmalar, ayetler, Celceliyeti'ye ve astroloji ilişkisi. Celceliyeti'ye ile bilincinizi arındırma şifa çalışmaları. Celceliyeti'ye beyitleriyle kapalı kapıları açalım detaylı çalışma. Hatemi, Süleymani ve Celceliyeti'ye İsmi Azamı. 7 harfin sarı ve Fatiha. Hazreti Ali'nin ağlatan hayatı. Hazreti Ali'nin ilmi yolu, gerçek İslam yolu. Hazreti Ali'nin kaybolan gizemi, Zülfikar kılıcı. Celceliyeti'nin cinlerle ilgisi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sonrası Alevilik. Hazreti Adem'den gelen Mührü Süleymani sırrı. Berhetiye ve 5 ayet sırrı. Cevşen-i Kebir sırrı açıklaması. Evrad-i Kutsiye duası açıklaması. El-Kulubut Dariya yakaran gönüller duaları. Zikir nedir? Derine inelim. Sekine duası, Cünnetil Esma ve 19 hacet namazı bağı. İbnül Arabi'nin salavatları, İmam-ı Gazali'nin duaları ve korunmaları. Dualar, vefkler, büyüler ve çözümleri. Örnek hayatları da inceleyelim. Her bir fert kazandıklarına karşılık Allah katında tutulan bir rehindir. Müddessir 38. Burada anlatılan sır nedir? Ruhun karanlık odaları ve ışığa çıkış yolculuğu. Artık kıyam zamanı, bilmediklerimizi öğrenmenin zamanı. Hazreti Adem elmayı kopardığı zaman artık bizim gibi oldu denmesinin arkasındaki hakikati bilme zamanı. Kıyam, ey insanoğlu, tekrar ayağa kalk ve doğrul, kendini bildir. Kendini bilen Rabbini bilir. Hepinizi bekliyorum 25 Temmuz'da sevgili dostlarım. Allah ilmimizi arttırsın, hak yolunda yürümeyi hepimize nasip etsin inşallah.